Herkese selamlar kıymetli dostlar, umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz, konumuz milli takım. Milli takım yendi Romanya'yı, bizim için güzel bir skor. Kosova rakibimiz oldu ama tabii ki bazı çatlak noktalar var. Özellikle forvetsiz olmamız o atakların bir türlü olgunlaşmamasına neden oldu. Bunlar da masaya yatırılır, konuşulur ama maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu. Avrupa Arda Güler'i yazdı, Ferdi'yi yazdı. Bir isim daha var, Hakan Çalhanoğlu. Hepsini değerlendireceğiz. Hızlı hızlı geçelim hemen çünkü çok fazla haber var Avrupa'dan. Çok fazla haber var Rumen basınından. Hepsini okuyacağız. Peki Arda Güler 4 şut çekti, biri isabetli ki bu istatistikle en çok maçın şut çekip isabet alan ismi oldu bu istatistiğiyle. 2 şutu ceza sahası içerisinden, 2 şutu ceza sahası dışarısından. 3 çalım denemesi, biri başarılı, en çok çalım başarı oranı yakalayan ismi oldu. 83 defa topla buluştu maç içerisinde. 60 pas attı, 56'sı isabetli ki %93'lük bir pas isabet oranı. Maçın en çok isabet oranı yakalayan ikinci ismi oldu. 4 ortası var, biri isabetli. Bunlar da zaten yan toplardan geldi. O isabetli olan bir de kilit pası var. O kilit pasıyla beraber de asist beklentisi 0.52 Arda Güler'in. Bu da maçın en çok asist beklenen ismi olduğu anlamına geliyor. 7 ikili mücadeleye girmiş, 4'ünü kazanmış, 2 de sahipsiz top kapan isim olmuş ki Arda Güler daha çok ileri uçtaydı. Ceza sahasına yakın oynadı. Çok fazla savunma noktasında ama zaten çok fazla savunmada da ihtiyaç olmadı takımın büyük bir kısmına. Orada mesela Ferdi, gol attı Ferdi, maçın yıldızlarından biri. 48 pas attı, 39'u isabetli, 73 defa topla buluştu Ferdi. Maçın şut beklentisi olarak en yüksek ismi, şut ve gol beklentisi. Çünkü golü atan tek isim olduğu için oldu. Bir offside'ı var, 2 aldığı foul var, 3 çalım var. 3 çalımda ikisi de başarılı ki 3'te 2 yaparak da maçın bu başarı oranının en yüksek olan ismi oldu. Rakip ceza sahasında 4 defa topla buluştu. Tabii ki de bir de gol beklentisi 0.83 ama bir de SofaScore'da maçın oyuncusu seçilen isim Hakan Çalhanoğlu istatistikleriyle göz doldurdu. 111 defa topla buluştu maç boyunca Hakan Çalhanoğlu. 85 pas, 74 isabetli pas attı. 8 uzun pasın 6'sı isabetli. 5 orta yaptı. Bunlar da isabet bulamadı ama maçın en çok orta yapan ismi oldu. 2 kilit pası var Hakan Çalhanoğlu'nun ama bir de şurası var. 4 top kapmayla maçın en çok top kapan ismi oldu. Defans oyuncuları olmasına rağmen kendisi en çok top kapan ismi. 9 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Maçın en çok ikili mücadele kazanan ikinci ismi oldu Hakan ve 7 de sahipsiz top kazanma, toplamda 20 topu milli takıma kazandırdı. Bu noktada maçın en iyilerinden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Tabii ki bunlar da istatistiklere yansıdı. Avrupa basını da manşetlerde Avrupa'yı Arda Güler'i yakın markaja aldılar. Neler yazdılar, neler çizdiler. Şimdi bir de benim bir sitemim olacak bazı oyuncularla ilgili. Onu sona bırakıyorum. Çok polemikten uzak tutmak için. Önce haberleri bir okuyalım. Marca gazetesiyle başlıyoruz. Türkiye 2026 Dünya Kupası'na katılmak için ilk adımı attı. Vincenzo Montella'nın takımı Romanya'yı haklı bir galibiyetle mağlup etti demiş. Slovakya ile Kosova arasındaki maçın, yani bu maçtan önce yazılmıştı. Beşiktaş Parkı'nda büyük sevinç var. Taraftarlar bu zaferi coşkuyla kutluyor yazmış. Arda Güler de, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de maçın öne çıkan en önemli futbolcusu oldu demiş Marca gazetesi. Ve AS gazetesine geçiyoruz. Arda Güler Türkiye'nin rüyasını besliyor başlığını atmış. Asistlerine devam ediyor Arda Güler. Real Madrid oyuncunun muhteşem asistiyle Ferdi Kadıoğlu Türkiye'nin tek golünü attı. Romanya'ya zor anlar yaşattılar ancak birkaç tehlikeli pozisyon yakalayabildiler demiş. Tabii ki burada haklılar. Romanya, ya top genel olarak zaten milli takımımızdaydı. Romanlar çok fazla bir şey yapamadılar ama şimdi Rumen futbolcuların içerisinde 1-2 tehlikeli hızlı futbolcu olsa işler değişebilirdi ki bir yerde direkten döndü. Allah korudu kalemizi gerçekten. Orada bambaşka bir noktaya giden bir sonuç çıkabilirdi. Forvetsiz olmak büyük sıkıntı yaratıyor milli takıma. Yani bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bu konuda da suç edebileceğimiz kimse yok. Çünkü jenerasyondan yetişen bir forvet yok. Yani en azından bu ilk 11 kalitesine girebilecek bir forvet yok. Bakalım.
Mundo Deportivo ile devam ediyoruz. Mundo Deportivo Arda Güler sihirli lambayı avuşturdu ve Türkiye'yi Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştırdı yazmışlar. Real Madridli oyuncunun muhteşem asistiyle Türkler hayallerine bir adım daha yaklaştı. Rumenler ise hayallerine veda etti. Mundo Deportivo gazetesini okuduktan sonra maça temsilci de gönderen The Athletic gazetesi Arda Güler'in bu asistini Dünya Kupası'nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi demiş. Yani The Athletic gazetesi demiş ki Dünya Kupası'nda Türkleri görmek istiyoruz. Çünkü çok güzel yetenekler, büyük ayaklar var demiş. La Gazzetta dello Sport'dan devam ediyoruz ki La Gazzetta dello Sport maç öncesi bir haber yayınlamıştı. Onlar maçın 2-0 Türkiye'nin lehine biteceğini tahmin etmişlerdi. 1-0 oldu ama Kenan'ın bir şutu da direkten döndü. Bir de şöyle iyi bir santraforla bu takım gerçekten Rumenlere 3-4 tane gol atabilirdi. Ne demiş La Gazzetta dello Sport? Arda Güler parladı, Ferdi Kadıoğlu golü attı. Montella'nın takımı Romanya'yı yendi ve playoff finaline yükseldi. Lucescu'nun takımı pek bir varlık gösteremedi ve rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Ve RMC Spor Lucescu için de üzgünüm çünkü iyi bir teknik direktör, saygılı bir insan. Dün bütün saygısıyla buradaydı, gösterdi. Gazetecilere, basına da saygılı biri. Bunları gördük, güler yüzlü, biraz da rahatsızlığı var zaten. Olabildiğince gülmeye çalıştı. Buradan üzgün bir şekilde ayrıldılar. Bence onlar için de biraz hayırlı. En azından Lucescu için de biraz hayırlı. Çünkü sağlığı için dinlenmeye ihtiyacı var. Türkiye milli futbol takımı Romanya'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı dedi RMC Sport ve Fransa'dan L'Equipe gazetesi L'Equipe demiş ki İstanbul'da coşkulu bir atmosferde oynanan maçta Türkiye A milli futbol takımı Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya karşısında Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye topun büyük bir kısmına sahip olmasına rağmen sabırlı olmak zorunda kaldı. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ilk yarıda şanslarını denediler ancak kaleyi bulamadılar. Bu verimsiz üstünlüğü kırmak için bir dahiyane hamle gerekiyordu. Bu hamle de Real Madrid'in yıldızından Arda Güler'den geldi demiş ve Ferdi Kadıoğlu golü attı diyerek de maçı tamamlamışlar. Tabii Rumen basını sinirli milli takımlarına karşı ama yani çok da sinirli olmalarını gerektirecek bir şey yok. Çünkü kendi jenerasyonlarında bu jenerasyon olmadı onlara. Yani öyle çok kaliteli ayaklar yani en iyi futbolcuları Tottenham'da oynuyor. O yüzden de çok fazla hayale kapılabilecek durumda değiller gibi görünüyor. En azından oyunda onu gösteriyor. Agerpres, Romanya'nın Dünya Kupası fırsatını bir kez daha kaçırdığını vurgulamış ve Türkiye oyunu kontrol etti. Romanya iyi savunma yaptı ve ev sahibine fazla fırsat vermedi. Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu vuruşu sonucu belirledi. Ve G4 medyada Türkler Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı başlığını atmışlar. Romanya Dünya Kupası için 4 yıl daha beklemek zorunda kalacak demişler. 4 yıl 6 ay bekleyecekler. Romanya Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek. Bunu da Aventural gazetesi yazmış. Arda Güler'e vurgu yapmışlar bu gazete. Arda Güler'in fotoğrafıyla vermişler. ProSport ise Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü başlığını atmış. Onlar süper yıldız Arda ve Kenan Yıldız'a sahipti. Biz ise Ratiu'ya işte aradaki fark bu. ProSport zaten aradaki farkı söylemişler. Bu arada şeyden gelen Romanya'dan gelen gazeteciler de gerçekten inanılmaz kibarlar, saygılılar. Yani şimdi Juventus maçına gittik. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlara gittik ki Liverpool maçına gittik 2 defa. Yani orada gördüğümüz o ülkelerden gelen gazetecilerle bakın o gazetecilerle Rumen gazeteciler arasında çok büyük fark vardı. Bir kere inanılmaz saygılı insanlardı. Şaşırdım çünkü biz de hep böyle ya İtalyanlar bir geliyor bizim çantaları falan alıyorlar, atıyorlar bir yerlere falan böyle bir garipler. Ya bunlar çok saygılı bir şey sorarken, bir şey isterken yani bir tanesi dedi ki çayı biz de alabiliyor muyuz dedi. Altı üstü çay dedim
Öyle şey mi olur yani? Tabii ki de herkes alabiliyor. Ya böyle güzel insanlar da açıkçası. Güzel uğurladık onları. Gazete Spor Tirol ise elveda Amerikan rüyası. Bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğiz. Boğaz'da mucize gerçekleşmedi. İstanbul'da tamamen savunmaya dayalı bir oyun sergilen Romanya kıl payı kaybetti demiş bu gazetede. Peki şimdi Vedat Muriç biliyorsunuz Türkiye'de de uzun yıllar top oynayan bir isim. En son Fenerbahçe'de, oradan da Avrupa ve şu anda da İspanya'da. Muriç'le bir röportaj yapmışlar. Türkiye'nin zayıf yönlerini biliyoruz demiş. Yani Kosova Türkiye'nin hangi zayıf yönünü biliyor? Bana kalırsa bizim milli takımımızın 2 tane zayıf yönü var. Biri Samet. Yani kendisini burada hedef alıyormuş gibi göstermek istemiyorum. Samet iyi bir futbolcuydu bir zamanlar. Ama bir önceki turnuvada bir iki çok kritik hata yaptı. O kritik hatalar neyse ki büyük bir felakete dönüşmedi bizim için. Hani tolere edilebilir hatalar oldu. Ama sanki birazcık da yaşı artık ilerledi ve oynadığı takımdan dolayı da eski formunda değil gibi. Ya değerlendirilebilir, oynayabilir. Ben o konuda bir şey demiyorum. Tabii Montella'nın da sonuçta kararına saygı duyuyoruz hepimiz. Bir şekilde takımı buralara kadar getirdi. Ama mesela bir zayıf yön olabilir. Bir diğer zayıf yön de mesela bu jenerasyonun bir forvetinin olmaması. Yani Burak Yılmaz gibi bir forvetinin, Umut Bulut gibi bir forvetinin en azından olamaması, olan forvetlerimizin de sürekli sakatlanıyor olması veya henüz yetişme aşamasında olması şu anda. Bu Dünya Kupası için birazcık sıkıntı yapıyor ama tabii ki bir 4 yıl sonraki Dünya Kupası var ki Kenan Yıldız ve Arda Güler iyice pişmiş olacaklar. Hakan gibi oyuncularımız olmayabilir artık o Dünya Kupası'nda ama çok daha pişmiş bir Kenan Yıldız ve Arda Güler göreceğiz yani ve 25 ve 24'lü kariyerlerinin tam böyle prime dönemi dediğimiz dönemi 4 yıl sonraki Dünya Kupası'nda göreceğiz ki ona da ekstradan eklenecek isimler olacaktır. Onları da göreceğiz. Ne demiş Vedat Muriç? Türkiye ile oynanacak maçta taraftar desteğinin büyük önem taşıyacağını belirtmiş. Türkiye'nin kalitesini biliyoruz. Slovakya'dan daha iyi bir takım ama zayıf yönlerini de biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftar desteğiyle işimiz biraz daha kolay olacağını düşünüyorum demiş Vedat Muriç. Valla yani Kosova maçını tabii biz çalışıyorduk, öyle çok izleyemedik maçı. Yani ufak ufak bakabildik ama beşli defans çıktılar yani. Ona rağmen de 4 tane gol attılar. Takdire şayan bir oyun sergilediler ki gerçekten de Slovakya bana kalırsa Kosova'dan da Romanya'dan da iyi bir takım. Ve ona rağmen bu turda elendiler. Futbolda olabiliyor böyle şeyler ama ben Kosova'da da milli takımımızın rahat bir oyun oynayacağını, biraz daha şansımız yaver giderse, o direklerden dönmezse toplarımız rahat bir galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Kalede de işte Slovakya'nın kalecisi değil Uğur olacak. Defans hattımız da iyi bence. Yani orada başka oyunculara da yer verdiğimiz zaman hepsi iyiler bana kalırsa. İyi bir takımımız var. Böyle de devam edeceğiz. Şimdi işte videonun başında bir sitem edeceğim diye ki dün bence mix zone yani karma alan denen bir alan var. Gazetecilerin futbolcularla röportaj yaptığı yerlerde. Yani oyuncuları, futbolcuları bizden böyle bir çekiyorlar, uzaklaştırıyorlar. Kimse hiçbir şey konuşmuyor. Yani sonuç olarak bir yayıncı kuruluşa verilen bir röportaj var. Hakan geldi 2,5-3 dakika bir şey toplu olarak konuştu ama yani bireysel olarak biz futbolcularla ufacık yani 20-30 saniyelik röportajlar bile yapamaz duruma geldik ki bunu da gerçekten spor medyasının duayen isimleri, isim vermiyorum ama NTV Sporlar'da görev alan duayen isimler, Ankara'dan gelen duayen isimler bu sitemi belirttiler. Ama bir şey çıkmadı. Ve sonuç olarak mesela bir Arda Güler, Kenan Yıldız'ı da Mixon'da göremedik. Orada göremememizin nedeni doping testine girdiler. Çünkü kura ile seçiliyor doping testleri. Çok uzun sürdü. Bayağı bir uzun sürdü. Saat geç oldu. Mixon kapandı. Onları da göremedik. Sağlık olsun, artık Kosova'ya giden meslektaşlarımız onları görür umarım. Ufacık da olsa röportaj yapacak fırsatı tanırlar gazetecilere. Yani burada sadece futbolcular nezdinde söylemiyorum. Yani o futbolculara biraz izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü görüyorum mesela Romanya'dan geliyorlar ya da daha önceki maçlarda Liverpool maçı, Juventus maçı gittiğimiz veyahut da Fenerbahçe'nin Avrupa maçları, bunlarda hep görüyoruz, Avrupa'dan gelen takımları görüyoruz hepsini. Nottingham Forest maçında da mesela İngilizler geldi, gördük hepsini.
Nasıllar? Radyo ya, radyo. Bakın, televizyon, gazete veya işte bir sosyal medya platformu haberi değil. Radyo. Radyoya ses kayıt cihazıyla röportaj veren futbolcular vardı. Hem de böyle büyük futbolculardan bahsediyorum. İşte mesela Muhammed Salah bir radyoya hemen bir sesli röportaj verdi orada. Kısacık 20 saniye kadar. Onu radyoda yayınlayacaklar. Ya hatırladıklarım en azından, ki geçen senelerde de böyleydi. Yani yabancılar bu işi çözmüşler. Yani bir muhabir geliyor, bir mikrofonu sadece gösteriyor, hemen geliyor, bir konuşuyor 1 dakika kadar maksimum ve devam ediyorlar. Yani bunda bir şey yok. Neden biz Türkiye'de, yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş maçları, lig maçlarında da aynı şey geçerli. Neden bu röportajları yapamıyoruz? Çok merak ediyorum. Gerçekten. Hepinize teşekkür ederim. Biraz lafı uzattım ama bunu da söylemem gerekiyordu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.